Selam, ben Siyah Zetsu. Bugüne kadar birçok kişi, ki bunlardan birisi de benim, en güçlü, en hızlı, en havalı gibi birçok karakter liste videosu yaptı. Ama bugün biraz farklı bir videoyla karşınızdayım. Başlıkta da gördüğünüz gibi en nefret edilesi, her gördüğünüzde bölümü geçmek istediğiniz, ekrana tükürdüğünüz karakterleri sıralıyor olacağım. Bazıları benim kişisel olarak sevmediğim karakterler de olabilir. Onları da belirtirim zaten. İyi seyirler. Bir, Danzo. Bu adamı Naruto evreninde bile seven bir kişi yok. Yani var, o da Hiruzen, ki ne tesadüf o da listede 2. sırada. Şimdi kendisi Naruto evreninde görmeye alışık olduğumuz karakterler gibi değil. Naruto evrenindeki karakterler genelde iyi ve sıcakkanlı, mantıklı bir felsefeye hizmet eden kötü veya havalı ve soğukkanlı tiplemelerinde falan oluyor. Ama bu karakter tam anlamıyla bir pislik desek yanlış olmaz. Yani hiçbir karakter tiplemesine uymuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, şimdi Kishimoto kadın karakter yazma konusunda çok kötü ama erkek karakterleri de bir o kadar iyi yazıyor. Danzo'nun bu hikayedeki rolünün kötü olduğunu değerlendirdiğimiz zaman o kadar çok nefret ediliyor ki bütün anime dünyasında bundan daha çok nefret edilen bir karakter yoktur. Hatta videoyu hazırlarken birçok farklı sitede yapılan oylamalara baktım. Gerçekten tüm anime dünyasında en nefret edilen karakterler listelerinde daima ilk 3'te. Hatta genelde 2. O yüzden Kishimoto'yu da ayrıca tebrik etmek lazım. Çünkü nefret edilmesini istediğin için kötü karakter tiplemesinde bir karakter yazıyorsun ve bu dünyanın en nefret edilen 2. anime karakteri falan oluyor. Ayrıca burayı anlatırken gerçekten çok eğlendim. Eğer Danzo fanı varsa da özür dilerim ama gerçekler böyle arkadaşlar. Öncelikle bu karakterin amacı, yani benim Itachi Shin'den ve bunca yıllık birikimime dayanarak gözlemlediğim, köyü korumak. Ayrıca Hokage olmayı da istiyor ki bu çok gözümüze sokuldu ama bunu da daha çok köyü korumak için istiyor diyebilirim. Şimdi baktığınız zaman izleyiciler tarafından nefret edilmesinin sebebi Uchiha'ların yok edilmesindeki en büyük etken olması. Önce Kyuubi saldırısını Uchiha'lara mal etti ki kendisi bile böyle olmadığını biliyordu. Daha sonra Uchiha'lara ayrılan köy bütçesini 1/3 gibi bir miktara kadar düşürüp köyün sınırlarına iterek onları iyice kızgınlaştırdı. En sonunda da onlar için kaçınılmaz bir darbe planıyla baş başa bıraktı ve sonra da Itachi'yi klanı yok etmeye zorladı. Itachi garibim de artık ne yapsın? Olaylar öyle bir noktaya gelmişti ki mecburen klanını yok etti. Hadi bu olayı geçtim. İkinci en iğrenç icraatı Hokage olmak için Pain saldırısında köye yardım etmek yerine politik sebeplerden dolayı tüm Anbu üyeleriyle birlikte her şey hallolup bitene kadar beklemesi. Şimdi buradaki olay da şu, hatırlarsanız Danzo mesajcı bir kurbağayı Naruto'yu geri çağırmaya gideceği zaman öldürmüştü. Bunun sebebi 9 kuyruklunun olası bir Pain savaşında ortaya çıkıp köye zarar vermesini engellemek. Ki öyle de oldu aslında. Ve 4. Hokage'nin de mirasını korumak. Daha sonra da savaşa yardım etmedi ve tüm o yetenekli siyah Anbu üyelerini Hokage taş yüzlerinin altındaki gizli sığınakta bekletti. Böylece Tsunade'nin bu savaşta zayıf düşmesinden yararlanarak daha sonrasında Hokage olacaktı. Hatta kendisi Tsunade'nin köydeki çoğu kişiyi Katsui'nin yetenekleriyle koruyabileceğini biliyor ve arada yine ölümler olsa bile bunları Hokage olması için yapılan fedakarlıklar olarak nitelendiriyor. Yani gördüğünüz gibi ne kadar da iğrenç bir kişiliği var. Itachi Shin'den'de de şöyle bir olay var. Şimdi Itachi bu iğrenç görevi teklif ettiği için bile hemen oracıkta öldürmeyi planlıyordu ve istese çok rahat yapabilirdi. Ama daha sonra Aburame klanından Sugaru isimli bir Anbu üyesi Itachi ile konuştu ve şöyle diyordu. Eğer onu şimdi öldürürsen vücudunu dolduran karanlık bir anda patlayacak ve köyün etrafına saçılacak ve köy varlığını daha fazla devam ettiremeyecek. Bu diyalogdaki patlama kısmı da tanıdık gelmiştir. Danzo öleceğini anladığında kendisini patlatmıştı ve etrafa siyah mürekkep gibi şeyler saçıyordu. İşte bunlar da köyün içindeki karanlığı temsil ediyor. Ki zaten kendisi de köyün karanlık işlerini yapıyordu. Beni en çok ayar eden kısımlardan birisi de bu zaten. Köyün karanlık işlerini yaparkenki mottosu şuydu: büyük bir şeyi korumak için daha küçüğünü feda etmelisin. Yani hayatı hep ikili tercihlerden oluşuyor ve birini elde edip diğerini feda ediyor. Uchiha mı, köy mü? Birkaç masumun ve Tsunade'nin hayatı mı, Hokage olmak mı? Gibi. Sonuç olarak kendince iyi bir amaca hizmet eden,
İğrenç ve tiksindirici ama fena yazılmamış bir karakteriyle Danzo açık arada bu listede 1. sırayı alıyor. 2. sırada da Hiruzen var. Bir atasözü var, biliyorsunuzdur. Bozacının şahidi şıracı diye. Aynı o mantık. Biri neyse öteki de o. Tek fark Hiruzen iyi yapılı bir insan. Danzo gibi pis ve karanlık işleri yok. Hatta çoğunlukla zıt olduklarını söylemekte fayda var. Danzo kötü ve karanlık birisiyken Hiruzen iyi ve aydınlık birisi. Danzo akılcıyken Hiruzen hisleriyle hareket ediyor. Ve Danzo korkakken Hiruzen cesur. Zaten bu yüzden 2. Hokage, 3. Hokage olarak Hiruzen'i seçmişti. Ama bu listede 2. sırada olmasının sebebi de zayıf bir Hokage olması. Bu güç olarak değil, çünkü 4. Büyük Ninja Savaşı'nda çok iyi icraatler gösterdi ve kesinlikle güçsüz bir Hokage değil. Bunu Hokage sıralaması yaptığım bir videoda detaylı anlatırım zaten. Ama karakter olarak gerçekten çok zayıf. Danzo'ya sırf dostu diye birçok kez göz yumdu. Hatta Danzo kendisine suikast planladığında bile yaptı bunu. Uchiha'ların yok edilmesinin önüne de geçebilirdi. Sadece gidip Fugaku ile ne olup ne bitiyor diye konuşmak çok mu zor? Kyuubi saldırısını Uchiha'lara mal ederken hiç mi soruşturma yapılmadı lan? Ya da yapılan bir soruşturma nasıl bir soruşturmaydı? Kendisi bu konuda niye hiçbir şey yapmadı ve yapmadığı gibi doğrudan Danzo tarafından köşeye sıkıştırılarak bu suçlamayı kabul etti? Bir Hokage olarak başka fikirler tarafından köşeye sıkıştırılabiliyor olması çok zayıf bir Hokage'lik bence. Bakın Tsunade, Danzo'ya kılını kıpırdattırmıyordu. Ayrıca 4. Hokage'ye çocuğuna iyi bakacağına dair söz verip kimsesiz bir evde yalnız büyümesini sağladı. Tarihi geçik yiyeceklere maruz bıraktı ve en önemlisi Danzo yüzünden köyde oluşturulan şeytan tilki söylentilerinin önüne geçemedi ve Naruto'nun zor bir çocukluk geçirmesine dolaylı yoldan sebep oldu. Tabii ilk söylediklerimle alakalı şöyle bir ekleme de yapayım. Yanlış anlaşılmasın, Hiruzen çok iyi niyetli bir insan olduğundan o zamanlarda çok fazla evsiz çocuğa yardımcı oluyor ve bazen kişisel olarak ilgileniyordu. Yani Naruto'ya sırf 4. Hokage'nin çocuğu diye ayrıca muamele göstermedi. Bunu da Boruto'nun birkaç bölümünden anlayabiliyoruz. Konohamaru'nun dostu Mugino da o tarz kazazede çocuklardan biriymiş ve Hiruzen tarafından bizzat ilgilenilmiş. Danzo'nun birçok sözüne itaat ettiği, köydeki söylentilerin önüne geçemediği ve Uchiha olayında masaya yumruğunu vuramadığı için zayıf ve en azından bence nefret edilesi bir karaktere sahip. Yani çok karakter var. Danzo mesela birçoğunuzun nefret ettiğiydi. Sanırım Hiruzen öyle değil ama bizzat ben nefret ettiğim ve gerekli sebeplerim olduğu için bu listeye koydum. Katılıp katılmadığınızı yorumlarda belirtin. 3. sırada Kabuto var. Animeye ilk girdiğinde çok sıradan bir tip gibi görünse de her şehrin içinden kafasını çıkaran yılandır kendisi. Ve kötü olmak için kötü olmayan karakterler trendinden türetilmiş. Bu trendin diğer üyeleri de Nagato, Madara, Obito gibi felsefi bir amaç için kötülük yapan karakterler işte. Kabuto'ya dönecek olursam, en baştaki sinsi mizacından tutun, en sondaki toplama kampı haline kadar her şeyine ayar olduğum ama arka hikayesini öğrenince yine karaktere hak verip kızamadığım için yeter artık diye Kishimoto'ya kızdığım karakter. Ama kızamasam da nefret ettiğim bir gerçek. Yoksa niye bu listeye koyayım ki? Değil mi? Peki niye Kabuto'ya kızamıyorum? Kendisi çocukluktan beri sürekli kişiler, organizasyonlar ve uluslar için casusluk yapmış ve bu görevlerde başka kılıklara girmek zorunda kaldığı için kendi benliğini unutup daha sonra da kendi benliğine dair arayışa girip sağdan soldan bulduğu ne kadar özellik varsa kendine katmış. Aha sonuçta bu. Bir yandan güzel bir hikaye çünkü kendi benliğini arayan bir karakter var. Ama sonuç İğrenç. Hani bazı insanlar gerçekten dünyanın yanmasını izlemek ister ya. Sanırım Kabuto da bunlardan birisi demek yanlış olmaz. Çünkü 4. Büyük Ninja Muharebesi'nde çok büyük katkılarda bulunuyor. Niçin? Sasuke için. Sasuke ile ne yapacak? Orochimaru ne yapacaksa onu. Bedenine sahip olacak işte. Ulan karakterin dünyayı yakma sebebi bile özgün değil. İcraatlerini tek tek saymak isterdim. Ancak kısaca tiksinç. Ama davasında kendine göre, hatta bir tık bana göre de haklılık payı olan birisi. Sonuçta hayat adil değil ve Kabuto'nun yakındığı şeylerden bir tanesi de buydu. O yüzden siz nefret eder misiniz, etmez misiniz bilemiyorum. Bunu da yorumlarda belirtin bakalım. 4. sırada Orochimaru var. Şimdi başlamadan söylemek istediğim şey, evet,
Orochimaru'nun nefret edilesi bir karakteri var. Ama Naruto'daki konsept tasarım olarak en iyi tasarlanmış kötü karakterlerden birisi diyebilirim. Animeyi ilk izlediğim zamanları falan hatırlıyorum. Daha çok küçüktüm ve Orochimaru'nun ilk giriş yaptığı zamanki o verdiği korkutuculuk hissini şu an korku filmlerinden bile alamıyorum. Yani bahsettiğim saf korku da değil. Böyle havalı, soğuk bir korku falan. Beyaz teni, siyah uzun saçları, yılanımsı hareketleri ve en önemlisi müziği aşırı iyi işte, daha ne olsun. Nefret edilmesine gelirsek zaten kötü bir karakter olduğu için nefret edilmesi doğal. Yani karakter bunun için yazılıyor. En başta yukarıda saydığım tasarımsal sebeplerden dolayı hiçbir icraatı olmasa bile nefret edesiniz geliyor zaten. Ama icraatlere geçecek olursam köye ihanet etmek, 3. Hokage ve 4. Kazekage'yi öldürmek, Sasuke'yi kendi menfaatleri için ele geçirmeye çalışmak, sayısız kişiyi test kobayı olarak kullanmak, öldürdüğü Kazekage'nin yerine geçmek, ülkeleri birbirine karşı kışkırtmak, yasaklı teknikler üzerinde deney yapmak, 1 ve 2. Hokage'yi geri getirerek Konoha'ya saldırtmak, işte maşallah say say bitmiyor. Bir bu kadar daha eklerim ama inanın gerek yok. Yani kötülüğün vücut bulmuş hali kısaca. Şahsen benim Orochimaru'ya karşı özel bir nefretim yok. Kendisi her seride olan kötü karakter rolünü üstlenmiş birisi ve gerçekten role çok yakışıyor. Hatta Orochimaru'yu iyi görmeye bir tık tahammül bile edemiyorum. Ulan Kishimoto, her kötüye sebep yazmak zorunda mısın? Birisi de sadece kötü olduğu için olsun. Ne güzel mis gibi karakteri en sonunda iyi yaptın oturdun ya, helal olsun ne diyeyim. Tabii şimdi böyle söyleyince de yanlış anlaşılıyor. Orochimaru'nun ölümsüzlüğün peşinde olduğunu ve elde edince iyiye döndüğünü tabii ki biliyorum. Ama yine de değerli bir kötü karakterdi bence. Keşke kötü kalsaydı. Ama bir yandan da aslında ne kadar iyi karakter gelişimi yazabildiklerine dair bir gösterge de olabilir. 5. Sakura. Listede olmasına şaşırmış olabilirsiniz açıkçası ama size şunu kesin olarak söyleyebilirim. Aslında Naruto'daki nefret edilen karakterler dendiğinde akla bütün dünyada ilk olarak Sakura geliyor. Çünkü kendisi Sasuke'den başka hiçbir şey düşünmeyen, Naruto'yu hor gören, vuran, sahte aşk itiraflarıyla kalbini kıran, yaptığı saçma sapan plan yüzünden yine kalbini kırdığı Naruto tarafından kurtarılan, daha doğrusu her zaman Naruto tarafından kurtarılan, çöp, işe yaramaz, ailesini sevmeyen, mızmız tiki kız rolünde. Şimdi burada bu kadar ağır gömdükten sonra ileride yapacağım Sakura Tam Bir Canavar isimli videoda ne kadar güçlü ve işlevsel olduğundan bahsettiğim zaman o videonun yorumlarında bu kısımda gömdüğümü yazacaksınız. Ama ne yapayım yani? Ha benim kişisel bir problemim yok. Zaten bu yüzden bütün dünya nefret etmesine rağmen 1 değil 5. sırada. Ama şunu da kabul etmekte fayda var. Kendisi gerçekten özellikle Naruto ve Naruto Shippuden'de neredeyse hiçbir işe yaramayan bir karakter. Tabii bunun sebebi biraz da Kishimoto. Çünkü tamam kendi irademizle nefret etmiyoruz ama Sakura'dan kendi iradesiyle ne kadar çok nefret eden kişi varsa Hinata'yı da yine kendi iradesiyle seven o kadar çok kişi var. Bilmem anlatabildim mi? Sonuçta Kishimoto bize o karakteri nasıl gösterirse biz de o derece seviyor veya sevmiyoruz. O yüzden yorumlarda bana Sakura'ya çok ağır giydirmişsin diye kızmayın. Ben sadece ne gördüysem onu yorumluyorum. Evet, bu listeye 1-2 karakter daha ekleyebilirim. Örneğin 4. Kazekage Rasa, Ino, Karin, Shizune, Tenten vesaire. Ama genel olarak kadın karakterler olurdu diyebilirim. Çünkü Kishimoto gerçekten kadın karakter yazmada başarısız birisi. Ve ben de benzer şekilde kötü tasarımlardan dolayı çok fazla kadın karakter ekleyerek benzer cümleleri tekrar etmek istemiyorum. O yüzden genel olarak bu video bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz zaten video hoşunuza gitmiş ve eğlenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Ha bu arada abone olursanız da bir şey eksilmiyor yani. Böyle videolardan daha çok haberdar olacaksınız. Bence olun. Yani niye olmuyorsunuz ki? Görüşmek üzere.